Teknoözel'den herkese merhaba. Bugün sizlere Dyson V15'in filtre temizliği ve genel temizliğinin videosunu çekeceğiz. V15 şu an filtresi dolu durumda. Önce filtresini boşaltıyoruz. Kapağı bile açılmıyor, o kadar da olmuş. Şimdi şu alt kısımda bir tane düğme var. O düğmeye basıp komple kapağı alıyoruz. Temizliğe öyle devam edelim. Çünkü öyle daha rahat temizleniyor. Şuradaki gözü iyice kontrol ediyoruz. Çünkü kaba pislikler geldiğinde orayı tıkayabiliyor. Oradan filtreye geçiyor topladığı tozlar. Eğer orası tıkalıysa makinede sorun çıkartabilir. Orayı kontrol ediyoruz. Cam kasedeki tozları da iyice silkeliyoruz. Cam kaseyi asla yıkamıyoruz. Çünkü yıkandığı zaman garanti kapsam dışı kalıyor. Şurada contaları var. Onların ıslanması istenmez. O yüzden yıkamıyoruz bunu. Nemli bir bezle sileceğiz. Şimdi cihazın bütün parçaları kendisi burada. Şimdi cam kaseyi nemli bir bezle içini güzelce siliyoruz. İçini dışını. Cam kaseyi güzelce içini dışını nemli bezle sildik. Conta kısımları da silindi. Şimdi standart başlığın açılması, yan taraftan bozuk parayla işaretli kısma doğru çevirdiğimizde yandan açılıyor. Fırçayı çıkarıyoruz. Fırça yıkanmıyor. Fırçayı temizleyeceğiz. Nemli bir bezle sileceğiz. Şu an standart başlığın şu kısımları bayağı bir pislik toplamış. Bunları temizleyeceğiz. Şu an fırça kısmını temizledik. Bu uçlarda motor olduğu için asla ve asla yıkamıyorsunuz. Sadece nemli bir bezle silinecek. Ve şu pislikleri de bir fırçalı bir şeyle sileceğiz. Standart başlığın temizliğini yaptık. Gayet güzel temizlendi. Yalnız şeffaf hazne artık yavaş yavaş çizilmeye başlamış dönen fırçanın etkisiyle, tozlarla beraber. İlk günkü gibi tabii ki olmayacak ama gayet temiz oldu. Şimdi diğer parçalara geçiyoruz. Koltuk temizleme fırçasının temizliğini yapıyoruz. Kırmızı düğmeyi açıyoruz ve yana doğru şeffaf kısım çıkıyor. Öyle açılıyor. Onun da motor kısmına herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz, yıkamıyoruz. Elimizde tuttuğumuz kısım motorlu kısım çünkü. Sadece nemli bezle siliyoruz. Diğer şeffaf parçayı da aynı şekilde silip temizlik işlemini bitireceğiz. Onu da tekrar yerine takacağız. Sert zemin başlığımız lazer ışıklı olan, yeşil lazer ışıklı olan parça. Onun da dış kısmını siliyoruz. O kısmı açınca çektiğimizde çıkıyor. Onda da aynı şekilde önce pislikleri temizliyoruz. O yıkanacak zaten. Fırçayı direkt yıkayacağız. Şeffaf kısmı da dönen parçaların etrafında herhangi bir şey takılıp takılmadığını kontrol ediyoruz. Şimdi geldik ana üniteye. Önce bataryasını çıkarıyoruz. V15'lerin bataryası çıkabiliyor. Bu uç kısmı asla su değmemesi lazım. Yoksa aksi durumda garanti kapsam dışı bırakıyor firma. Motor hassas olduğu için herhangi bir su gitmesi durumunda motoru arıza yapabiliyor. Şimdi filtreyi çıkarıyoruz. Saatin ters yönünde çevirdiğimiz zaman filtre kısmı çıkıyor. Filtrenin altını nemli bezle siliyoruz. Filtreyi önce hafif bir şekilde tıklayarak kenarındaki tozları döküyoruz. Şimdi filtresini yıkayacağız. Sert zemin fırçasını suyun altında güzelce yıkıyoruz. Sıvı sabunla güzelce köpürtüp yıkıyoruz. Evet,
Şimdi duruluyoruz. Filtreyi de güzelce yıkıyoruz. Orta kısma su doldurup çalkalayacağız. Doldurup elimizle kapatıyoruz. Güzelce çalkalıyoruz. Çamurlu suyunu akıtsın diye. Duru su akıncaya kadar bu işleme devam ediyoruz. Fazla suyu silkeliyoruz. Başka yapabileceğimiz bir şey yok çünkü. Onu da öyle süzülmesi için bırakıyoruz. Daha sonra kurumaya bırakacağız. Temizlik işlemimiz bitti. Kuruması gereken filtre ve sert zemin fırçası kuruduktan sonra onları toplayıp cihazı çalışır duruma tekrar getiriyoruz. Bugünkü videomuz bu kadar. Bundan sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.